Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şekli ve dokusu çok hoşunuza gidecek, oldukça yumuşak, az malzemeli, çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz poğaça tarifi hazırladım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Poğaça yapımında ilk olarak hamurunu yoğurmakla başlayacağız. Hamur için 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket toz mayayı koyduktan sonra güzelce toz maya eriyinceye kadar karıştırıyoruz. Yeterince karıştırdıktan sonra içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Sizler dilerseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Daha sonra 1 adet yumurtanın sarısını dışına sürmek için ayırıyorum. Akını ise hamurun içerisine koyuyorum. Spatula yardımıyla tekrar karıştırıyorum. Tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Unumuzu eklerken yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Sizler de yavaş yavaş ekleyin. Unun bir kısmını koyup karıştırdıktan sonra diğer kalan kısmını da yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyerek spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyoruz. İki dakika boyunca yoğurma kabında hamurumuzu yoğuracağız. İlk olarak elimle yoğuruyorum. Daha sonra tezgahımızın üzerine alacağız ve yoğurma işlemine orada devam edeceğiz. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu arada bildirim zilini de açmayı sakın unutmayın. Tezgahın üzerine biraz un serptikten sonra hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz. Yoğurma işlemine başlamadan önce 1 yemek kaşığı tereyağını alıyorum, hamurun ortasına koyarak yoğurmaya devam ediyorum. Tereyağı ve hamur birbirine iyice özleşene kadar bu işleme devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel elastik bir hamur elde etmiş olduk. Çok yumuşak fakat ele yapışmıyor. Tarifimde kullanmış olduğum ölçüler tam ölçüdür. Sizler de bu şekilde yaparsanız güzel poğaçalar elde etmiş olursunuz. Hamuru toparlıyorum, yoğurma kabının içerisine koyuyorum. Üzerine kapattıktan sonra oda sıcaklığında 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Bir saatin sonunda hamurumuzun üzerine açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel bir şekilde mayalanmış. İlk olarak elimle hamurun havasını alıyorum. Bütün mayalı hamurlarınızda hamurun havasını almayı sakın ihmal etmeyin. Böylelikle mayanın tadını hissetmezsiniz. Tezgahın üzerine almış olduğum hamuru güzel bir forma getiriyorum ve 2 parçaya kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurun bir parçasını alıyorum, rulo haline getiriyorum. Bu hamurdan 4 tane parça keseceğiz. Bu aşamada kesmiş olduğunuz hamurların eşit ölçüde olmasına özen gösterin.
Hamurları kestikten sonra beze haline getiriyorum. Hamuru bu şekilde 8 parçaya keserek 8 tane beze elde edeceğiz. Beze yaptığım hamurları tepsinin üzerine koyuyorum. Bu aşamadan sonra kesinlikle un kullanmıyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bütün hamurları beze haline getirdikten sonra bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Almış olduğum bezeyi çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine koyuyorum. Bu aşamada oklava ya da merdane kullanmanıza gerek yok. Bezeyi alıyorum, çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bezelerin hepsini bu şekilde yaparak fırın tepsisinin içerisine koyuyorum. Hazırlamış olduğum poğaçaların üzerine kapatıyorum. Tepsi mayasının gelmesi için 15 dakika boyunca bekliyorum. 15 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımız güzel bir şekilde kabardı. Poğaçalarımıza şimdi şekil vereceğiz. Duyu alıyorum, unun içerisine batırdıktan sonra fazla unundan arındırıyorum ve poğaçaların tam ortasına getirerek kesiyorum. İyice bastırarak alttaki tepsiyi hissediyorum. Kestikten sonra içerisindeki hamuru elimle çıkartıyorum ve ortasını parmaklarımla düzeltiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şekil verme aşaması da oldukça kolay. Duyu biraz una batırıyorum. Fazla unundan arındırdıktan sonra tam orta kısmında delik açıyorum. Daha sonra parmağımla şeklini düzeltiyorum. Poğaçaların hepsini bu şekilde hazırladım. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine 2-3 damla zeytinyağı koyduktan sonra çırpıyorum. Fırça yardımıyla poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. Daha sonra poğaçalarımızın üzerine susam ve çörek otu gezdireceğim. Sizler dilerseniz sadece çörek otu ya da sadece susam gezdirebilirsiniz. Bu arada poğaçaların içerisinden çıkartmış olduğum küçük parçaları da tepsinin kenarına koydum. Tabii ki onları da ziyan etmiyoruz, onları da pişireceğiz. Poğaçalarımız artık fırına girmeye hazır. 180 derecelik fırınımızda 30 dakika boyunca poğaçalarımız pişecek. 30 dakikanın sonunda görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımız çok güzel bir şekilde kızardı. Üzerine kapatıyoruz, ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz ve poğaçalarımızın yumuşamasını istiyoruz. Poğaçaların içerisinden çıkartmış olduğumuz küçük hamur parçacıklarını daha önceden fırından çıkarttım. Onlar küçük olduğu için daha çabuk piştiler. Artık poğaçalarımız servise hazır. Sizlere bir de bu güzel poğaçanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Altı üstü nar gibi kızardı ve yumuşacık poğaçalar oldu. Çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu poğaçaları yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.